Dostlarım selamlar. Yepyeni serimize hepiniz hoş geldiniz. Başlıktan da gördüğünüz üzere kolinin içinden seçtiğim 10 tane arabayı sizlerle beraber inceleyeceğiz. Bu videomuzda Corvette, Shelby, Mazda Savanna, Pagani Huayra, Honda Civic Type R, Lambo Centauro, Ford GT, Honda Civic, Honda Prelude, Audi R8 ve Ferrari'nin formül aracı SF25'i inceleyeceğiz. Eğer bu içeriği sevdiyseniz bu içeriğin devamı gelsin derseniz her kolde bunu yapmayı düşünüyorum. Bu serinin devamını isterseniz eğer 1000 beğeni atın ki ben de bu seri istediğinizi bilebileyim ve bunun devamını çekeyim. Hiç vaktinizi harcamadan incelemeye başlıyorum. İlk aracımıza başlıyoruz ama şunu söylemeyi unuttum. Bu videoda Dodge Charger olmayacak. Biliyorsunuz Honda Civic'i ben STH çıkardım. Dodge Charger ise kolden çıkmadı. Bir de Honda City'miz yok. Zaten Honda City girer miydi ilk ona bilmiyorum ama o da bende kolden çıkmadı. Her neyse söylediğim gibi Corvette'le başlayacağız ve bu arabayı direkt açıyorum. Bazı arabaları alttan açacağım çünkü Reels'lerde falan kullanıyorum bazen. Bunu kullanmayacağım, o yüzden bunu direkt açtım. Corvette'imizin yandan görüntüsü bu şekilde. Gördüğünüz üzere Corvette yazısı ve 7 numara yazısı bulunuyor. Bir de bilmediğim bir dekal var burada. Arka tarafından baktığımızda arabanın arka tarafı maalesef bomboş. Yani hiçbir şey eklememişler. Ki ben normalde Corvette'lerin arkasını severim. Güzel bir arabaya birazcık yazık etmişler. Hatta gördüğünüz üzere 4 tane egzoz çıkışı var. 4'ü de bomboş duruyor öyle. Maalesef arka jantı ön jantından büyük. Benim en sevmediğim şeylerden bir tanesi biliyorsunuz ama buna rağmen ilk ona girmeyi başardı benim için. Ön tarafı da bu şekilde 7 numara gene burada bulunuyor. Üstünde bir Hot Wheels yazısı var. Ayrıca ön taraftaki detayları da yapmışlar. Farları ve Corvette logosu da bulunuyor arkadaşlar. Liste tamamen benim kişisel zevkim. Bunun için yani bu değerli, bu daha değerli gibi bir şey yok asla. Öyle bir anlam açıkçası istemiyorum. Arabanın silecekleri yok. Yan aynaları da maalesef yok. Onun için soldan direksiyonlu bir araba. Başka da ekstra bir detay yok arkadaşlar. Geçiyorum bunu. Bu arada ilk 3'e kadar arabalar rastgele arkadaşlar. Yani herhangi bir sıralama yok. Mustang Shelby'le devam edelim. Bu da güzel bir araba. Daha önce farklı renk varyasyonları gelmişti. Bunu da inceleyelim bakalım nasıl bir arabaymış. Yandan böyle bir görüntüsü var. 11 numaralı bir Ford Shelby. Çok varyasyonu çıktı. Bu da farklı varyasyonu. Ön tarafı maalesef boş. Arka tarafı da maalesef bomboş arkadaşlar. Bütçenin dekaller harcandığı bir araba olmuş. 11 numara Ford Brembo gibi dekaller bulunuyor yan tarafında. Hot Wheels logosu da var. Yandaki alev logosu hoşuma gitti. Normalde biraz kekomsu durur ama bu arabada güzel durmuş. Fena durmuyor. Ayrıca üst tarafından dekalleri de görüyorsunuz. Bunlar da gayet yakışmış. Ayrıca buradaki alev dekalleri de gayet hoşuma gitti. Güzel olmuş. Arabamızın silecekleri yok ama yan ayarları bulunuyor aracımızın. Buna puan vermedik bu arada. Ben bu Corvette'e kaç puan veriyorum? Renginden ve kötü dekallerinden ve jantlarından dolayı 6,5 falan vermek istiyorum. Çok mu düşük oldu? Hadi 7 olsun. Yan tarafında 7 numara olduğu için 7 olsun. Geçtim. Bu arabanın dekalleri falan hoş. Ön taraf boş, arka taraf boş. Dekaller hoş. Yan ayarları var, silecekleri yok. Buna da 7 puan veriyorum. Aynı şekilde 7 puan verdim buna da. Üçüncü arabamız Mazda Savanna. Benim sevdiğim bir araba geldi. Bu arabayı severim. Hatta kur açılışı videosunda çokça söyledim. Bunun siyahı vardı ve siyahı çok güzeldi. Turuncusu da fena değil. Sadece varyasyon. Bakın bu arabayı sevmemin sebebi şu arka tarafının güzelliği. Stopları falan çok güzel yapılmış. Mazda yazısı bulunuyor. Savanna yazısı bulunuyor. Plakası bulunuyor. Arabanın silecekleri maalesef yok. Yan ayna detayları verilmiş. Pop-up far olduğu için farlar kapalı. Sis detayları da ızgara detayları boyanmamış maalesef. Arkası çok güzel olduğu için benim beğendiğim bir araba. Hadi biraz sileceklerden puan kırdım. Biraz da ön taraf boyanmadığı için puan kıralım. Jantlar eşit. Onu seviyorum dediğim gibi. Jantları mesela değiştirdiğim zaman güzel değiştirebiliriz. Custom yapmaya müsait bir araba oluyor genelde bunlar. O yüzden buna 8 puan vermek istiyorum. Biraz da rengi benim çok hoşuma gitmediği için kırmış olayım hadi. 8 puan verdim. Alt tarafta bu şekilde. Sırada Pagani Huayra Roadster var. Yemyeşil bir araç. Hadi gelin bunu da inceleyelim. Bunu da direkt açıyorum. Çünkü Reels'lerde falan işim yok bu arabayla. Arabanın stoplarını kırmızı nokta şeklinde boyamışlar. Pagani Huayra yazısı bulunuyor. Maalesef egzoz çıkışları ve arkadaki detayları boyanmamış ama stopları yapılmış dediğim gibi. Bir Hot Wheels logosu da aşağısında bulunuyor. Hatta şu arkasında siyah bir çizgide bulunuyor arkadaşlar. Yandan görüntüsü gayet güzel. Pagani biliyorsunuz aynalarını yapmıyorlar. Keşke aynalarını da yapsalar. Efsane bir şey olur. Arabanın jantları eşit boyda. İç tarafı gözüküyor. Soldan direksiyonlu bir araba, vites topuzu falan her şey yapılmış. Ön tarafına far detayları da yapılmış. Aracın sileceği maalesef bulunmuyor. Eldiven çok rahatsız edici, çıkartıyorum eldivenleri. Ellerimde kötü görüntüler için şimdi özür dilerim arkadaşlar. Gayet güzel ve tatlı bir araba. Ön tarafında farları yapılmış. Siyah çizgi önden başlayıp arka kadar devam ediyor. Arabanın iç tarafı gözüküyor. Soldan direksiyonlu bir araba. Genel olarak hoş yani güzel bir araba arkadaşlar. Buna da 10 üzerinden 8 verdim ya. Hadi 8 iyidir. Sıradaki aracımız Honda Civic Type R. Güzel bir araba geldi. Honda Civic rengi çok güzel bu arada bunun. Harbiden STH rengi gibi. Bayıldım rengine. Bunun daha önce renk varyasyonları gelmişti hatırlarsanız. Beyazı siyah bir şeyleri gelmişti. Yanında gördüğünüz gibi bir dekal var. Bu dekalin olduğunu bilmiyorum. CJS yazıyor sanırım ya da JS yazıyor sadece. Bilen varsa yorumlara yazabilir. Arabamızın şantları ikisi de eşit boyda, ikisi de büyük. Mesela bunlar gibi küçük değil. Bu biraz daha büyük. Altta gördüğünüz Honda Civic'in. Aynalarımız bulunuyor. Depo kapağımız da bulunuyor arkadaşlar. Gayet güzel tatlı bir araba. Arabanın maalesef arka tarafı boş. Keşke biraz yapılsaydı güzel olurdu ama bomboş arkadaşlar arka tarafı. Biraz tabii ki de buradan puan kıracağız. Onun için bu arabanın spoilerı güzel bir şekilde yapılmış. Onu beğendim. Üst tarafında köpek balığı sırtı antenimizde bulunuyor gördüğünüz üzere. Ön tarafında detaylar güzel karşılıyor bizi. Farlarını yapmışlar. Honda logosu bulunuyor. Bir Type R yazısı bulunuyor arkadaşlar bakın şurasında. Kaputunda da ekstra detay var. Arabanın aynaları ve silecekleri bulunuyor. Bunun diğer arabalardan ekstra olarak. Buna da sadece arka tarafı olmadığı için 8,5 puan vermek istiyorum. Fazla mı olur acaba? İyi bence 8,5 puan iyi bu araba için. Ön tarafı var, yan tarafı var, aynalar var, silecekler var, her şey var. Sadece arka tarafı yok. Onun dışında her şey güzel gözüküyor. 8,5 puan iyidir bu araba için. Sen bir de Honda Civic Type R. Honda bir şekilde sevilir. Güzeldir. Geçtim.
Sıradaki aracımız Lamborghini. Yine güzel bir araba. Fıstık yeşili bir Lamborghini. Bunu da direkt açıyorum. Yan tarafının görüntüsü bu şekilde. Jantları yine eşit boyda. Burada kapı kol detayları için ekstra bir güçüntü vermişler. Onun dışında bir şey yapmamışlar. Ve aracın maalesef genelleri bulunmuyor. Arkasında gördüğünüz gibi şurada Lamborghini yazısı bulunuyor. Stoplarını ince bir çizgiyle çekmişler. Zaten arabanın orijinali de böyle biliyorsunuz. Maalesef egzoz çıkışlarımız dandik duruyor birazcık. Ona da yapacak bir şey yok artık. Ön tarafına geldiğinizde diyeceğim de ön tarafı boya hatalarını görüyor musunuz? Oo, çok kötü. Arabayı bir yeni açtık yani. Fabrikadan böyle gelmiş. O zaman bu arabayı şöyle koyuyorum. Şöyle yapıyorum ve diyorum ki sana 2 puan. Boya hatası olan araba istemeyiz. Sıradaki aracımız bir TH araç. Ne olduğunu zaten anlamışsınızdır. Güzel bir araba. Şuradan logosunu görüyorsunuz. Bakın TH logosu var. Şurada bir TH logosu görüyorsunuz. Ford GT. Hadi gelin bunu da inceleyelim. Bakalım nasıl bir arabaymış. Aha da logomuz da burada. TH nasıl anlaşılır diye soran varsa bu şekilde anlayabilirsiniz. Bir TH logosu bulunuyor. Attık. Yandan görüntüsü bu şekilde. Hot Wheels logosu ve TH logosunu görüyorsunuz. Dekalleri bulunuyor. Jantların biri büyük biri küçük. Sevmiyorum böyle olunca ben. Çok kötü oluyor. Her neyse. Moralimizi bozmuyorum, devam ediyorum. Egzoz çıkışları bu şekilde yan tarafından verilmiş. Jantların da rengi bu arada çok kötüymüş. Yani gri kötü. Arka tarafına geldiğimizde arka tarafı maalesef boş. Stopları yapmamışlar. Buradaki hava çıkışlarını vermemişler maalesef. Difüzörü bulunuyor aracımızın. Ford logosu, farları bulunuyor arkadaşlar. Dekalini görüyorsunuz. Boydan boya uzanıyor. Tepesinde ekstra detayları da bulunuyor. Rüzgarlı plastik arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere. Oynatabiliyorum. Alt tarafta bu şekilde TH'ımızın. Ama aracımızın yan aynaları bulunmuyor. Maalesef seçenekleri de bulunmuyor. Hadi bunlar yok, bunlar yok, bunlar da yok. 8 puan diyorum. Ya şu ikisi yarım yarım puan desem 1 puan. Arkası da yok. 1 puan daha kırdım. 8 puan. Geçtim. Gördüğünüz üzere STH bir Honda Civic arkadaşlar. Koruma kabı çok kirli. Onu da şöyle size göstereyim. Bunu açmayacağım dediğim gibi. Evet, STH bir Honda Civic. Süper TH yazısı bulunuyor yan tarafında. Jantları da farklı gördüğünüz üzere. Arka tarafı maalesef boş. Ön tarafında şurada alt tarafta da gümüş bir görüntü hakim gördüğünüz üzere. Güzel bir araba. STH çıktığını sevindim. Bunu da biliyorsunuz alt tarafında STH logosu yok ama STH bir araba. Bu da öyle. Bunu da geri koyuyorum. Bir de ben bunu düşürmüştüm hatırlıyorsanız. Tekrar öyle bir şey yaşanmasın diye. Şöyle kapadım ve bu şekilde devam ediyorum. Üçüncü sıradaki aracımız benim belki de kolide birinci sıraya bile koyabileceğim Honda Prelude. Çünkü gerçekten güzel bir araba. Hatta benim birincim bile olabilir bu. Bu arabayı alttan açacağım çünkü bunun reelsini çekebilirim. Hatta çekerim yani, çekebilirim de değil. Bölümde birinci olmasının sebeplerinden birisi de jantların ikisi de eşit ve küçük. Kastım yapılabilir. İç tarafı kırmızı renkte, bakın gördüğünüz üzere. Depo kapağı bulunuyor. Arka tarafı çok güzel bu arabanın. Ya bakın, Prelude yazısı çok net bir şekilde belli oluyor. Ben ona bayıldım. Honda logosu bulunuyor. Stopları birbirine ayrılmış şekilde güzel renklendirilmiş. Ayrıca burada sağ üst tarafında Honda VTEC yazısı da bulunuyor. O da gerçekten çok hoşuma gitti. Egzozda ekstra büyük ve çıkıntılı yapılmış. Bir tek plakası yok arka tarafında ama ben buna plaka yapıştırırım. Yani plakasız olmaz bu araba. Tepesinde sunroofu var. Sunroof olması da güzel. Arabanın secekleri de bulunuyor. Yan ayarları da bulunuyor. Siyah olması ekstra hoşuma gitti. Önden baktığımızda bakın sis farlarını yapmışlar. Farları cam şeklinde yapılmış ve Honda logosu da bulunuyor. Tabii ki plastik ama cam gibi göründüğü için söylüyorum. Honda logosu da bulunuyor. Plakası olmadığı için 9,5 puan vereceğim. Plakası da olsa regular 10 puan verirdim. Ama plakası olmadığı için 9,5 verdim. Seni şöyle koyuyorum, güzel bir araba. Bana göre Colin'in ikinci arabasını da gösteriyorum. Çoğunuza göre büyük ihtimalle birinci araba budur. Niye ikinci sırada abi? Ferrari bu. Nasıl ikinci sıraya koyarsın derseniz, Ferrari olduğu için bu kadar hype'landığını bildiğim için o yüzden bu ikinci sıraya geldi. Normal bir Formula 1 aracı. Bir regular Formula 1. Bildiğiniz üzere şuralardaki dekalleri bulunmuyor bunlarda. Şu arkadaki de bulunmuyor. Diğer Formula 1 araçlarından sadece dekal farkı olduğu için ikinci sırada. Bu arabayla birlikte herhalde herkes birinci arabanın ne olduğunu az çok anlamıştır diye tahmin ediyorum. Ve Colin'in bana göre birinci arabası Audi R8 Spider. Bu arada buna da 9 puan vereceğim. Bazı detayları olmadığı için 9 puan veriyorum. Ama yine de güzel bir araba. Hadi gelin açalım. Burada sizce birinciliği hak ediyor mu konuşalım. Açıyorum bunu da. Bunu da alttan açacağım. Çünkü bunu da reelsini çekmeyi düşünüyorum. Bıçağımızı aldım. Alttan şöyle girdim. Baksana abi, birinciliği hak eder ya o araba. Audi logosu, R8 Spider plakası, farları, ızgaraları çok güzel yapılmış. Harbiden güzelmiş. Birinciliği buna vermezsem üzülmüşüm. Aşıncıda daha çok hoşuma gitti. Benim bu arabada tek sıkıntım işte jantları çok büyük gözüküyor. Normalden büyük gözüküyor. Biraz daha küçük yapsaymış hoş olmuş. Bununki gibi olsa çok güzel olurmuş. Ama büyük yapmışlar. O yüzden buna da biraz puan kıracağım. Kendi zevkim olduğu için. Arka tarafına geldiğimizde Audi logosu, R8 Spider plakası, stopları güzel bir şekilde yapılmış. Egzoz çıkışları hayvansı bir şekilde yan taraflardan verilmiş. Depo kapağı da bakın burada boyanmış bir şekilde bulunuyor. İç tarafına baktığımızda iç tarafında soldan direksiyonlu bir araba olduğunu görebiliyoruz. Bunu birinci sıraya almamın sebebi ön ve arkada plak olması ve bu kadar detaylı işlenmesi. Bakın buradaki ızgaraları da detaylı bir şekilde boyanmış. Ferrari'nin Formula 1 aracından bence güzel. Bu da son aracımızdı. Buna da puanım 9,5. Jant biraz büyük olduğu için biraz puan kırmak istedim. Böyle 10'a 10 bir araba diyemedim. O yüzden 9,5
9,5 puan verdim ve son arabamızı da bitirdik arkadaşlar. Bunu da koyuyorum. İlk üçümüz Audi, Honda ve Ferrari sıraları bölüştü. Bence güzel ve adil bir sıralama oldu. Son aracımızla beraber serimizin ilk videosunu bitirmiş olduk. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse yorumlara yazın ki ben bu seriyi sevdiğinizi bilebileyim ve devamını getireyim. Ben kendi fikrimce ilk 10 sıraya arabalarımı koydum. Bunu dediğim gibi her kolde yapmayı düşünüyorum. Eğer sizlerin de hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Koleksiyonunuzda kalın. Hoşça kalın. Bay bay.